Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta dijital para konuları artık daha fazla gündemimizde olacak. İpek Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 4-10 Temmuz 2022 haftası gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Kasım 2021'den beri tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında gerçekleşiyor. Boğa burcundaki güneş tutulmasıyla yeni başlangıçları yaşamaya başladık. Akrep burcundaki ay tutulmasıyla hayatımızdaki bazı konuları toparladık. Son 9 senenin, son 18 senenin konularını sonuçlandırdık. Yeni başlangıçlara yer açtık. Tutulmalar bazı konularda farkındalıklarımızı artmasına da neden oldu. Önümüzdeki 18 senenin, önümüzdeki 9 senenin konularında temeller attık. Bu haftayla birlikte bu konuların neler olduğunu daha iyi görmeye başlayacağız. Bu konularla ilgili hızlı adımlar atacağız. Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketlerinden biri 5 Temmuz'da Mars'ın Boğa burcuna geçmesi olacak. 25 Mayıs'tan beri Mars Koç burcundaydı. Özellikle Koç burcu için büyük bir hayat deneyimi oldu ve öncü burçlarında hayatında büyük değişimler yaşandı. Bu hafta ortasına kadar Mars Koç burcunda olacak, son derecelerinde olacak. Bazı konuları hızla tamamlamamız kolay olacak. 5 Temmuz'dan itibaren Mars 20 Ağustos 2020'ye kadar da Boğa burcunda olacak. Mars Boğa burcuna geçiş yapınca paranın, ekonominin, yemek sektörünün, sanat sektörünün, estetik ve güzellikle ilgili alanların, cinselliğin, gayrimenkul alanlarının daha fazla ön planda olduğunu göreceğiz. Bu alanlardaki değişimleri daha fazla tecrübe edeceğiz. Mars Boğa burcu olduğu dönemlerde Mars Uranüs'le kavuşum yapacak, Satürn'le ters açı yapacak, Kuzey Ay düğümüyle kavuşum yapacak, Güney Ay düğümle zıt açı yapacak. Bu ne demek? Köklü ve büyük değişimlere hazır olmalıyız. Önümüzdeki 18 senenin, 9 senenin temellerini atacağımız zamanlar demek. Kripto paralarla ilgili büyük gelişmelere hazır olmalıyız demek. Bu konulardaki yeniliklere hazır olmalıyız demektir. Ekonomide büyük krizlere hazır olmalıyız. Ekonomi ve para konuları ani değişimlere hazır olmalıyız. Tarım ve toprak alanlarıyla ilgili konularda büyük değişimlere hazır olmalıyız. Birçok kişi, kuruluş veya ülkenin ekonomik olarak batışını ve zirvesine şahit olacağız. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda para el değiştirecek. Batanlar, çıkanlar olacak. Dijital paralar artık hayatımızda daha fazla yer almaya başlayacak. Mars Boğa burcunda olacağı için doğal afetleri de dile getirmemiz gerekiyor. Orman yangınlarına dikkat etmek gerekiyor. Tarım alanlarıyla ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Tarım alanlarıyla ilgili gizli kapaklı oyunlar oynanabilir. Bu oyunlar ortaya çıkabilir. Teknoloji konularında yeni buluşlara hazır olmalıyız. Teknolojik alanlarda yeni ve farklı sistemlere hazır olmalıyız. Merkür bu hafta Yengeç burcunda geçecek. Ev, aile, eşle ilgili konular daha fazla konuşacağız. Gayrimenkul alanları, ev, arsa alanlarını daha fazla konuşacağız. Venüs İkizler burcunda aşk konusunda hızlı adımlar atılabilir. Hızlı başlayan, hızlı biten aşk konuları gündeme gelebilir. Fazla seçenekler kafa karıştırabilir. Duygu ve mantık karmaşası yaşayabiliriz. Jüpiter Koç burcunun ilk derecelerinde ilerliyor. Savaş söylemleri gündemde hala. Savaş konuları abartılabilir. Savaşla ilgili her yerde yapılan konuşmalara dikkat edin. Ortalıkta kirli bilgiler çok fazla. Savaş tamtamcıları iş başında. Korku yaratan bilgilerden uzak kalmak en iyisi. Çünkü fiziksel savaş yerini finansal savaşlara bırakacak artık. Çünkü teknoloji çağına giriş yapıyoruz. Fiziksel savaş değil, teknolojik savaşlar gündemde olacak. Geçen haftaki Yengeç burcundaki yeni ayın etkileri devam ediyor. Ev, aile, eş, ebeveynlerle ilgili konularda yenilikler karşımıza çıkacak. Bunlarla ilgili yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki hafta Oğlak Burcu'na dolunay gerçekleşecek. İş, kariyer, meslekle ilgili konuları toparlayacağız. Önümüzdeki hafta daha detaylı anlatacağım. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com mail adresime mail gönderebilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital platformlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi 4-10 Temmuz 2022 arasındaki gökyüzü transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikalar aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlara daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda hayatınızı düzene koymak için çok mücadele ettiniz. Sürekli yeni şeylerle karşılaştınız. Bu yenilikleri anlamaya çalıştınız. Bu yenilikleri kabullenmeye çalıştınız. Artık daha rahat kabulleneceksiniz. Yeni düzenle devam edeceksiniz. Son aylarda yaşadığınız gerginlikler bu hafta ortasında bitiyor. Evinizle ilgili, eşinizle ilgili, işinizle ilgili gergin durumlar geride kalacak. Şimdi daha sakin ilerleyeceksiniz. Son aylarda yaşadıklarınızı düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili yaptığınız değişimleri toparlayacaksınız. Hafta ortasında ani bir gelişmeyle de son haftalardaki konuları artık geride bırakabilirsiniz. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Son aylarda çalıştınız, mücadele ettiniz. Şimdi meyvelerini toplayacaksınız. Aniden gelişecek para konularıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Parayla ilgili konuları abartırsanız biraz sorun yaşayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, finansla ilgili, yemek sektörüyle ilgili, gayrimenkul sektörüyle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, sporla ilgili, askeriye ile ilgili alanlarda işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Hızlıca işe başlayabilirsiniz. Bu hafta evinizle ilgili teknolojik alet ve sistemlerdeki konuları tamamlayabilirsiniz. Eski teknolojik alet ve sistemlerinizi değiştirmek zorunda da kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konularda bu hafta daha duygusal olabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili konular gündeminizdeydi. İlişkinizi muhakeme ettiniz, evliliğinizi sorguladınız. Belki her şeye yeniden başlama kararı aldınız. Belki de ayrılma kararı aldınız. Bu hafta ortasında bu kararınızı tekrar sorgulayabilir ve ani bir karar alabilirsiniz. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Evinizle ilgili konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında imzalar atabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. İmzalar atabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk kafanızı biraz karıştırabilir. Sene başından beri arkadaşlarınızdan çok şey öğrendiniz. Hayat tecrübeleri kazandınız. Bazen onlara karşı karamsar düşünceler içinde oldunuz. Bazen onlara karşı kuşkular beslediniz. Ancak onlarla olan ilişkilerinizden çok şey öğrendiniz. Kendinize çok şey kattınız. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. Arkadaş ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Bu hafta sizin için şanslı bir hafta. Şanslı olduğunuz alanları abartmazsanız bundan fayda sağlayabilirsiniz. Son 3 senedir para konusunda ani konularla karşılaştınız. Aniden başlayan, aniden biten konular var. Bazen belirsizlikler olmuş olabilir. Bu da sizi zor duruma sokmuş olabilir. Son haftalarda da para konularında ani başlangıçlar, ani bitişler daha fazla karşılaştınız. Kasım 2021'den beri de para konusunda farkındalığınız artmaya başladı. Para ve yatırım konusunda yenilikleri kabullenmek zorunda kalacaksınız.
Doğum haritanızda 27 derece Koç burcu var ise iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda geçen aylarda yaşadığınız ani değişimleri sorgulayıp muhakeme edebilirsiniz. Bunlardan sonuçlar elde edebilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermesiniz. Psikolojinizi etkileyen konulardan uzak kalmalısınız. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerdeki işlerde veya eğitim alanlarında başlangıçlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler yapacaksınız. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkinize dair net sonuçları alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ortak işlerinizle ilgili hafta sonunda da bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Haftanın son gününde borç alacak konuları nedeniyle gergin olabilirsiniz. Borç alacakla ilgili eski konular gündeme gelebilir. Bunları toparlayacaksınız. İlişkilerinizle ilgili, parayla ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili sonuçları da alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ortasından itibaren Mars burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Bu haftadan sonra bu sizi biraz gergin yapabilir. Ama bir yandan da hayatınıza düzen katmaya başlayacaksınız. İşinizle ilgili, evinizle ilgili, ailenizle ilgili, eşinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili konuları toparlamaya başlayacaksınız. Son aylarda net kararlar alamadıysanız artık karar alma zamanı, bunu değerlendirmelisiniz. Son haftalarda ruhsal olarak yoruldunuz, kendi içinizde birçok şeyi muhakeme ettiniz, kendinizle çok fazla mücadele ettiniz. Bazı şeyler bitmek ve bitirmek ve başlatmak size zor geldi. Bunları kafanızda planladıysanız artık harekete geçme zamanı başlıyor. Bu hafta bunlara dair adımlar atabilirsiniz. Bu hafta hayatınızdaki değişimleri anlamaya başlayacaksınız. Bir yandan ruhsal olarak kendinizi yeniliklere, değişikliklere hazırlayacaksınız. Bir yandan bu değişimleri gerçekleştireceksiniz. Adım atmak kolay olacak. Zaten tutulmalar hayatınızda 180 derece değişimleri işaret ediyor. Şimdi tutulmaları tamamlama zamanı başlıyor. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili duygusal konular gündeme gelebilir. Onların hayatındaki değişimlerde onların yanında olabilirsiniz. İşi olanlar bu hafta işle çok yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili değişimlere zorlanabilirsiniz. İş yerinizi değiştirebilir, iş alanınızı değiştirebilir, işten ayrılabilir veya işinizde terfi de alabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız kolay olacak. Algılarınızı açın, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Bu hafta başlayacağınız işler uzun süreli işler olacak. Bu hafta iş görüşmelerini yaparsanız hemen başlangıçta yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işler bulabilirsiniz. İşiniz varsa bu alanları işlerinize mutlaka katmalısınız. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Ancak yine de riskli durumlar var. Dikkatli olmalısınız. Parayla ilgili geçmişte yaşadığınız bazı konular tekrar karşınıza çıkabilir. Aynı hataları tekrar yapmamalısınız. Mars ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili planlarınızı artık harekete geçirebilirsiniz. İş, kariyer ve eğitim konularında yoğun olmaya başlayacaksınız. İş, kariyer ve eğitim konularında değişikliklere hazır olmalısınız.
Doğum haritasında 16-17 derece Boğa burcu olanlar hayatınızda köklü ve büyük bir değişim yaşayabilirsiniz bu hafta. Bu sizin kontrolünüz dışında bir değişim olabilir. Doğum haritanızda 27 derece Boğa burcu varsa eğitimle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, uzak yerlerle ilgili son aylarda aniden karşılaştığınız konuları muhakeme etmeye başlayacaksınız. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Son senelerde hayatınızda yeni başlangıçlar olmaya başladı. Aniden karşınıza çıkan konular sizin planlarınızı değiştirmenize de neden oldu. Siz önümüzdeki 4 sene plan yapamayacaksınız. Planlarınızı uygulamak zor olacak. Bu yüzden siz hayal kurun. Hayalleriniz aniden gerçekleşeceğini de görebilirsiniz. İş ve kariyerle ilgili pratik düşünen, pratik uygulayan, hayal dünyası geniş birisiniz. Ancak sene başından beri disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Planlı olmanız gerektiğini anladınız. Hayallerinizi planlamanız gerektiğini anladınız. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında çocukları ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili duygu ve mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda gerginlikler de olabilir. Onların başarılarına da şahit olabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizle ilgili duygu ve mantık karmaşası yaşayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında sağlığınıza daha fazla özen göstermesiniz. Sizin sağlığınız söz konusu olabilir. Çocuk veya çocuklarınızın sağlığı söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda sonuçlar alacaksınız. Son aylarda sizi üzen konuları artık geride bırakacaksınız. Hafta ortasında kamuyla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, sağlık sektörüyle ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili konuları artık daha kolay toparlayabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili evlilik kararını da hafta sonunda alabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı yine hafta sonunda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda çok fazla zaman geçirdiniz. Sosyal mecralarda işler yapmaya başladınız. Bu işlerle mücadele ettiniz, çok çalıştınız, çok mücadele verdiniz, başlangıçlar yaptınız, umarım yaptınız. Şimdi bu işlerden para kazanmaya başlayacaksınız. Venüs burcunuzda ilerliyor. Venüs bu hafta ikizler burcunda. Duygusal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Konulara ve olaylara daha duygusal baksanız daha mantığınızı anlamaya çalışacaksınız. Altındaki sebepleri de mutlaka araştıracaksınız. Bence bu güzel enerjileri boşa harcamayın. Çevrenizdeki kişilerle olan duygusal bağınızı sorgulamadan kabul edin. Bunu güzellikleriyle paylaşın. Aşk ilişkinizle ilgili son haftalarda kafanız karıştı. Aniden başlayan, aniden biten aşk ilişkileri kafanızı karıştırdı. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili mantıklı ve hızlı kararlar alabilirsiniz. Bu hafta ruhsal olarak yorgun olacaksınız. İçinizde fırtınalar kopacak. Bu fırtınaları iyi yönetirseniz çok başarılı olursunuz. Kendi içinizdeki gücü beslemelisiniz. Mesela yemek, sanatla, müzikle ilgilenirseniz güzel eserler çıkartabilirsiniz. İçinizdeki enerjiden fayda sağlamalısınız. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sürekli sorguladınız.
Bazı arkadaşlarınızla gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Eski konuları konuşacaksınız, sorunları çözeceksiniz. Arkadaşlarınızdan çok şey öğreneceksiniz. Son haftalarda arkadaşlarınızla birlikte iş yapmaya başladıysanız bu hafta bu işlerden para kazanabilirsiniz. Bu hafta para konusu gündeminizde, olumlu para konularıyla karşılaşacaksınız. Parayla ilgili işlemleri yaparken teknolojik alet ve sistemlerden faydalanabilirsiniz. Yatırım konusunda gayrimenkul alanlarını da değerlendirebilirsiniz. Sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili planlarınızı bu hafta toparlayacaksınız. Toparlamak kolay olacak. Sosyal mecralar, sosyal alanlar size daha fazla kazanç sağlayacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta çok fazla seçenek karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Kafanız karışacak. Uzak yerlerle ilgili hala kafanızda bazı sorular var. Gitmek mi, kalmak mı, başka ülkede yaşamak mı, başka şehirde yaşamak mı? Sürekli bunları sorguluyorsunuz. Sene başından beri de sürekli sorguladınız. Bu konularda disiplinli ve planlı olmalısınız. Geçmişteki deneyimlerinize ve birikimlerinize güvenmelisiniz. Onlar size doğru cevabı verecektir. Başka ülkede, başka şehirde eğitimle ilgili konuları da daha fazla gündeminizde. Buna dair hayallerinizi kurun. Bu sene bu konular netleşecek. Doğum haritanızdaki açılara göre zamanında gerçekleşecek. Aralık ayından beri ilişkiler konusunda yenilikler karşınıza çıktı. İlişkilerinizi anlamak, ilişkilerinizi rayına oturtmak istediniz. İlişkilerle ilgili farkındalığınız arttı, düşünceleriniz değişti. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında evinizde vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle birlikte planlar yapabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz ev alma, ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için hafta başı uygun olacak. Hızla tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili konuları artık toparlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren finansal konuları sonuçlandırabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Buna dair planlarınızı da hazırlayabilirsiniz. Haftanın ortasında çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuları sonuçlandığını göreceksiniz. Çocuklarınızla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili ilgilenmek de zorunda kalacaksınız hafta ortasında. Aşk ilişkinizle ilgili bazı konuları hafta ortasında toparlayacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili net kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili eski konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu sektöründen beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda yani yengeç burcunda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta 8 Temmuz'da benim de doğum günüm. Bunun enerjisini sizlerle paylaşmak çok güzel. Güneş size güç veriyor. Bu gücü kullanmalısınız. Enerjinizi yenileyecek konulara odaklanmalısınız. Özellikle kendi içinize çekilip kendinizle bazı hesaplaşmaları yapmalısınız.
İçinizdeki inatçı kişiliği eğitmelisiniz. Kendinize bazı şeylerin bittiğini ve yeni şeylerin başlaması gerektiğini artık anlatmalısınız. Son haftalarda kendi içinizde çok fazla konuştunuz. Şimdi daha görünür olacaksınız. Sesinizi çıkartacaksınız, çıkartmalısınız. Böylece siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Geçen haftalarda gerçekleşen yeni ay size yenilikleri işaret ediyor. Hem kendinizi yenileyebilirsiniz hem de hayatınıza yenilikleri katabilirsiniz. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitim konuları sizi çok yordu. Bu hafta ortasına kadar iş, kariyer ve eğitimle ilgili konuları hızla toparlamak kolay olacak. Son aylarda emek verip çalıştıysanız artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu hafta işlerinizden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Eğitim konusundaki emeklerinizin karşılığında büyük başarılarınız olacak. Eğer sosyal mecralarda işleriniz varsa bu haftadan sonra bunlarla ilgili yoğun olacaksınız. Sosyal mecralarla ilgili işlerinizde yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız yeni adımlar için planlar yapın. Bu başlangıçlar size büyük başarılar ve büyük kazançlar getirecek. Bu hafta karşınıza yeni kişiler çıkacak. Bu yeni kişilerle çok çabuk arkadaş olabilirsiniz. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Onlar da sizden çok şey öğrenecek. Ancak bazen yanlış anlaşılmalardan dolayı bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak işler yapabilir, bu işlerden para kazanabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edebilirsiniz. Bazı yanlış anlaşmalar olabilir. Bu durum sizi gergin yapabilir. Sakin kalırsanız büyük sorun yaşamazsınız. İşiniz varsa sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları, teknolojik ortamları daha fazla kullanırsanız çok başarılı olursunuz, çok para kazanabilirsiniz. İşiniz yoksa sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik ortamlarda yeni işler bulabilirsiniz. Bu alanlarda yeni projeleri de başlatabilirsiniz. Sene başından beri borç alacak konusunda disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Planlı olmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Borç alacak konuları hala gündeminizde. Alacak verecekle ilgili beklenmedik konulara dikkat etmelisiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Bu konuda evren sizi eğitmeye çalışıyor. Alacak verecekle ilgili disiplinli ve planlı olmalısınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Eski borç konuları da gündeme gelebilir. Doğum haritanızda 27 derece Yengeç burcu varsa geçen aylarda ilişkilerle ilgili aniden karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edebilirsiniz. Ortak veya eşle ilgili konularda dersler çıkartmalısınız. Bu ilişkilerin bittiğini artık kabullenmelisiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Haftanın başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki başlangıçlarla ilgili haberleri alabilirsiniz. Basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle ve pazarlamayla ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta başında bunlardan haber alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikleri tamamlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgili konularda bazı sonuçları da hafta ortasında alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda yine bazı sonuçları da alabilirsiniz. İlişkinizle ilgili önümüzdeki hafta daha net kararlar alacaksınız. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Haftanın son günlerinde aşk ilişkinizle ilgili konular gündemde olacak. Aşk ilişkinizle ilgili güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Bunun için planlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Kardeş veya akraba çocuklarıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için ay burcunuzu
İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda eğitimle ilgili konular sizi çok yordu. Bazen gerildiniz, bazen başarılar kazandınız. Çoğu zaman hızlı adımlar attınız. Bu hafta eğitimle ilgili konuları toparlayacaksınız. Son haftalarda uzun yollarla ilgili konularda biraz gerildiniz. Gitmekle kalmak arasında çelişkiler yaşadınız. Uzun yollarla ilgili aniden karar alıp aniden gittiniz. Bazen de gittiğinizde pişman oldunuz. Bu hafta uzun yollarla ilgili konuları hızla toparlayacaksınız. Bu hafta iş konularıyla çok yoğun olacaksınız. İşle ilgili konularda yeni adımlar atabilirsiniz. İşinizle ilgili değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin kontrolünüz dışında gelişmelerle karşınıza çıkabilir. Bu ya terfi konusu olabilir, ya işten ayrılma konusu olabilir. İşinizde yer değiştirme, iş yerinizde değişimler de söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Zaten Kasım 2021'den beri işle ilgili sürekli yenilikler karşınıza çıkmaya başladı. İş, kariyer ve eğitimle ilgili 180 derece değişimler yapmanız gerektiğini anladınız. Şimdi bunları tamamlayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta iş başvuruları yapmak için güzel bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar sürekli başvuru yapın. İş görüşmelerine gidin. Bu görüşmelerden sonuç alacaksınız. Başvuruların cevaplarını hızla alacaksınız. Son haftalardaki yeni ay sizi çok yordu. Ruhsal olarak sizi gergin yaptı. Bu hafta kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Kendinizi anlamak, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi keşfetmek için bunu yapmalısınız. Çünkü içinizde dışarı çıkmaya bekleyen bir enerji var. Bunu iyi anlamalısınız. Duygularınızı iyi yönetmelisiniz. Yoksa içinizdeki fırtınalar kopabilir. Mistik konularla, kitaplarla, sezgilerle, yazı yazmakla, şiir yazmakla ilgili işleriniz varsa bu hafta bunlarla çok yoğun olacaksınız. Bu konularda daha önce başlangıç yaptıysanız bu konuları toparlamak daha kolay olacak. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Bunu çevrenize söyleyemeyeceksiniz. Kendinize saklayacaksınız ama bence bunu çevrenize anlatın ya da yazıyla anlatın. İçinizde kalırsa bir anda patlamak zorunda kalabilirsiniz. Sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili konularda bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralardan, sosyal alanlardan, arkadaş ortamlarından biriyle tanışabilirsiniz. Hatta birkaç kişiyle tanışabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Doğru karar vermeniz zor olabilir. Dikkatli olun. Kasım 2021'den beri tutulmalardan en çok etkilenenlerden biri de sizsiniz. Zaten Satürn geçen sene başından beri ilişkiler konusunda sizi yordu. Bu senede tutulmalar hayatınızda düzenler kurmanız için size baskı yapıyor. Hayatınızda 180 derece değişimleri yapmak zorundasınız. Siz de diğer sabit burçlar gibi değişimi kabul etmeyenlerdensiniz ama hem Satürn hem tutulmalar sizi değişime zorlayacak. Sene başından beri ilişkilerinizle ilgili karamsar düşünceler içindeydiniz, kuşkular içindeydiniz. İlişkilerinizi uzun vadeli olarak düşündünüz. İlişkilerinizle ilgili ilk andan itibaren 10 senelik planı kafanızda yaptınız. Bunu yapmamalıydınız. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Kasım 2021'den beri eviniz, aileniz, evliliğiniz, ebeveynleriniz, işiniz, kariyeriniz, eğitim hayatınızla ilgili sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyordu. Bazı şeylerin farkına varıp kabul etmeniz gerekiyordu. Siz sabit burç olduğunuz için farkındalığınızın farkına varmanız da zor olacak. Bu yüzden lütfen hayatınızda neleri değiştirmeniz gerektiğinin farkına varın, değişimleri başlatın.
Son senelerde iş, kariyer ve eğitim konularında ani başlangıçlar ve ani bitişlerle karşılaştınız. Önümüzdeki 4 sene iş konusunda ani bitişler, ani başlangıçlar hep olacak. Bunu hemen her videoda söyleyeceğim. Bunun bilincinde olun. Çalışacağınız işlerde, kısa vadeli projelerde çalışacağınızı bilirseniz gergin olmazsınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında para konusunda güzel gelişmelerin haberini alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçebilir. İşle ilgili beklediğiniz para elinize gelebilir. Aylardır gündemde olan para konuları sonuçlanabilir. Yeni para kaynakları yaratma konuları gündeme gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuların sonuçlandığını da göreceksiniz. Ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Son aylarda bunu planladıysanız artık sonuçlandıracaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili de hafta sonunda bazı konuları sonuçlanacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda eşinizin para konuları gündeme gelebilir. Bununla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda finansal olarak biraz zorlandınız. Alacak verecek konuları sizi çok yordu. Eş veya ortakla ilgili parasal konular sizi çok yordu. Alacaklarınızı alma konusunda bazı korkularınız oldu. Bu hafta alacak verecek konusunda hızlı adımlar atabilirsiniz. Bu konuları toparlayabilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bu hafta eşinizle ilgili konularda daha fazla para kazanabilirsiniz. Yurt dışıyla, uzak yerlerle ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar bu hafta yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi çok bunaltacak. Her şeyi bırakıp kaçma isteyebilirsiniz. Bu hafta eğitim hayatında atacağınız yeni adımlar başarılı olmanızı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda bu başlangıçlardan faydasını göreceksiniz. Bu hafta eğitimle ilgili konularda başarılı da olabilirsiniz. Kasım 2021'den beri tutulmalar yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konularda farkındalığınızı değiştirdi. Bu alanlarda yeni planlar, yeni projeler içinde olabilirsiniz. Eski konuları geride bırakabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz. Yurt dışında yaşama, şehir dışında yaşama konuları gündemde ise buna dair planlarınızı yapabilirsiniz. Adım atabilirsiniz. Kasım 2021'den beri tutulmalar, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularla olan ilişkilerinizde farkındalıklarınızı ortaya çıkarttı. Onlarla olan ilişkilerinizi muhakeme etmeye başladınız. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmeye başladınız. Sene başından beri sağlık konuları hep gündeminizdeydi. Sağlıkla ilgili yeni konular karşınıza çıktı. Bu sizin sağlığınızla ilgili olabilir, çevrenizdeki kişilerin sağlığıyla ilgili olabilir. Karamsar düşünceler içinde oldunuz, kuşkular içinde oldunuz. Bazen bu sizi üzdü. Bazen kolay çözümler ürettiniz. İçinizdeki karamsarlık ve kuşkulardan kurtulursanız daha kolay çözüm üretebilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen daha önce başvurduğunuz konularla ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu işle ilgili de olabilir, sağlığınızla ilgili de olabilir.
İlişkilerinizle ilgili aldanma ve aldatılmalar hala devam ediyor. Gizli kapaklı aşk ilişkileriniz devam ediyor. Hem sizin hayatınızda hem karşınızdaki kişinin hayatında, bu yüzden belirsizlikler çok fazla. Sene başından beri gizli kapaklı aşk ilişkinizle ilgili bazı bitişler olmuş. Artık bunu kabullenmelisiniz. Sene başından beri sahnelerle olan işlerinizde bazı bitişler olmuş, sonlanmalar olmuş. Bunları kabullenmekte zorlanıyorsunuz. Ancak bu hafta ve önümüzdeki hafta bunu kabullenmeye mecbur kalacaksınız. Doğum haritanızda Başak Burcu'nun son dereceleri var ise aşk ilişkinizle ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Aşk ilişkinizde bazı depremler yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. Özellikle duygusal hayatınızdaki iniş ve çıkışları toparlayacaksınız. Ruhsal olarak kendinizi yenileyeceksiniz. Duygu ve mantık karmaşası da çok fazla yaşanacak. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgilenenler hafta boyunca başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel haberler alabilirsiniz. Para kazanma konusunda yenilikler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuları artık kabulleneceksiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabulleneceksiniz. Hafta sonu kardeşlerinizle veya akrabalarınızla birlikte zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizdeydi. Belki evlendiniz, belki ayrıldınız, belki ilişkilerinizde aldanma ve aldatılmalarla karşılaştınız. Bu hafta ortasında bu konuları düşüneceksiniz. Bu hafta ilişkilerinizde bazı aldanma ve aldatılmalarla da karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili konuları hızlı da toparlayacaksınız. Bu hafta borç alacak konuları daha fazla gündeminizde olacak. Bunlarla ilgili çözümler üretmek zorunda kalacaksınız. Bu durumlar sizi biraz bunaltabilir. Borçlarınızı nasıl ödeyeceksiniz? Bununla ilgili sürekli araştırmalar yapacaksınız. Bu hafta çok fazla harcamalar yapabilirsiniz. Bu harcamalar sizi biraz zorlayabilir. Hukuksal konular var ise, eş veya ortaklarla ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Bunlarla ilgili hızlı adımlar atabilirsiniz. Eş veya ortakla ilgili para konuları veya miras konuları gündeminizdeyse bunlarla ilgili çözümler karşınıza çıkabilir. Uzaklardan beklediğiniz para varsa, eğitimle ilgili alanlardan beklediğiniz para varsa bu hafta bu paralar elinize gelebilir. Bu hafta iş, kariyer konularında görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu alanlarda sözleşmeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İmzaları atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar romantik planlarınızı yapın. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Uzaktaki aşk ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ilişkiye dair kafanız karışabilir. Yeni aşk arayanlar, eğitimle ilgili alanlarda, uzun yolculuklarda yeni aşk başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Sene başından beri aşk konusunda karamsar düşünceler içinde olduğunuz, kuşkular içinde olduğunuz, aşk ilişkinizle ilgili ilk anda çok uzun vadeli planlar yaptınız. Bu yüzden aşk ilişkinizde sürekli tartışmalar yaşamış olabilirsiniz.
Şimdi aşk konusunda yavaş adımlar atmalısınız. Daha mantıklı olmalısınız. Uzun planlar yapmamalısınız. Anı yaşamalısınız. Bu zaten uzun vadeli olup olmayacağını ilişkinin size gösterecektir. Sene başından beri çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Çocuklardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Satürn çocuk konusunda sizi sınıyor. Çocuklarla ilgili alanlarda almanız ve vermeniz gerekenler konusunda daha dikkatli olmalısınız. Yoksa sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Doğum haritanızda terazi burcu son derecelerinde ise evlilikte gizli kapaklı konularla karşılaşabilirsiniz. Son haftalarda para konuları sürekli gündemimizdeydi. Para kazanma yöntemleriyle ilgili eski sistemleri artık geride bırakmalısınız. Yeni para kazanma sistemlerini hayatınıza katmalısınız. Zaten buna dair işaretleri Kasım 2021'den beri görmeye başladınız. Artık bunun farkına varmalısınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimizde Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Hafta başında biraz depresif durumlar yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal ve ruhsal hayatınızla ilgili muhakemeler yapacaksınız. Biraz gergin de olabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Birçok konuyu toparlayacaksınız. Bazı yeni kararlar alabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızda hafta ortasında tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkiniz veya evliliğinizle sonuçlandırabilirsiniz. Ortak konularında sonuçları da alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. İş ve eğitim konusunda hafta ortasında güçlü ve başarılı olacaksınız. Görüşmelerinizde ve sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Haftanın son günlerinde parasal olarak olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Para konusunda beklentileriniz sonuçlanacak. Yatırımla ilgili artık hafta sonu daha net kararlar almaya ve uygulamaya da başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları sürekli gündeminizdeydi. Baş, burun, gözler, kırık ve çıkıklarla ilgili konular olabilir. Bu haftadan sonra bu konular artık geride kalacak. Bu konularda sağlığınız artık daha iyi olacak. Bu hafta ilişkileriniz sürekli gündeminizde olacak. İş ilişkilerinizde yoğun olacaksınız. Özel ilişkinizde yoğun olacaksınız. Evlilik hazırlığı yapacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı yapacaksınız. Sorunlu giden evliliğinizi veya ilişkinizi sorgulayacaksınız. Ayrılık kararı alabilirsiniz. Zaten Kasım 2021'den beri ilişkiler konusu kafanızı karıştırdı. Kafanızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. İlişkinizin değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin ilişkiye bakış açınız değişti. Karşınızdaki kişiye bakış açınız değişti. Şimdi ilişkilerinizi düzenlemeye başlayacaksınız. Düzenlemek zorundasınız. Ortak işlerle ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeye başlayabilir. Ortak işle ilgili çalışmalarda yoğun olabilirsiniz. Sorunlu giden ortaklık konularını düşüneceksiniz. Belki ayrılık kararı da alabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler sizi yorabilir. Sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. İlişkilerle ilgili hızlı adımlar atabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili bu hafta yeni kararlar alabilirsiniz veya uygulayabilirsiniz. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Aniden karar alıp aniden de uygulayacaksınız. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili güneş gibi parlayacaksınız. Çok fayda sağlayacaksınız.
Geçmişte yarım kalmış konuları da artık toparlayabilirsiniz. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa, başka şehirlerle bağlantılı işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizi toparlayacaksınız. Bu hafta yatırım konuları gündemde olacak. Yeni yatırım planları yapabilirsiniz. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Miras konuları da varsa bunlardan güzel haberler alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler eğitim konusunda bu hafta başarılı olacaksınız. Eskiden yarım kalmış konuları daha kolay toparlayacaksınız. Mars ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar iş, kariyer ve eğitim alanlarında yoğun olacaksınız. Bunlarla ilgili değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Doğum haritanızda 16-17 derece Akrep burcu var ise ilişkilerle ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. Sene başından beri evle ilgili, eşle ilgili, ebeveynlerle, aileyle ilgili konularda gerildiğiniz zamanlar oldu. Bu haftada bu durumlar devam ediyor. Ebeveynlerinizin hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden olabilir. Eşle ilgili karamsar düşünceleriniz devam ediyor, kuşkularınız devam ediyor. Bu hafta bunları çok fazla muhakeme edeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Topluluk önünde başarılı olabilirsiniz. E-ticaret gibi teknolojik ortamlarda yaptığınız çalışmalarınızı hafta başında sonuçlandırabilirsiniz. Hafta ortasında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Kafanızda birçok konuyu detaylıca düşünmek isteyeceksiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Birçok konuyu toparlayacaksınız. İşle ilgili görüşmeler için güzel enerjiler olacak. Görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bunlarla ilgili de başarı kazanabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda, son haftalarda hayatınıza düzen kurmaya çalıştınız. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili konuları toparlamaya çalıştınız. Yoğundunuz, yoruldunuz. Son ayların konularını toparladınız. Bu konular sizi hem psikolojik olarak hem bedensel olarak yormuş olabilir. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili bazı kararlar almak istediğiniz, bazen gerildiniz, bazen duygularınız karıştı, mantıklı düşündünüz. Bu hafta aşk ilişkinizde hızlı kararlar alabilir. Bunu da uygulayabilirsiniz. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Onlarla ilgili değişiklikler sizin de hayatınızda değişiklikler yaptı. Bu konular artık geride kalacak. Bu hafta çok fazla harcama yapabilirsiniz. Gösteriş için, sağlığınız için çok fazla harcama yapabilirsiniz. Harcamalarınız nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta ilişkilerinizde daha duygusal olabilirsiniz. Eşinizle romantik planlar da yapabilirsiniz. Eşle ilgili, ortaklıklarla ilgili hukuksal konular var ise bu konularda başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu hafta eşinizle ilgili, ortağınızla ilgili olumlu para konuları karşınıza çıkabilir. Bu yeni bir yatırım konusunda gündeme getirebilir. Bu hafta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Boyun, boğaz, ses telleriyle ilgili konular karşınıza çıkabilir. Bu konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen haber bekliyorsanız bu haberleri alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu hafta çocuklarınızla ilgili konuları biraz fazla abartabilirsiniz. Çocuk konusunda şanslı olacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta şanslısınız. Algılarınız açık olsun. Sene başından beri kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınızla ilgili karamsar düşünceler içinde olduğunuz, kuşkularınız oldu. Ancak onlardan çok şey öğrendiniz. Belki onların hayatında değişim oldu. Bunları kabul etmek zorunda kaldınız. Belki yeni kardeşleriniz oldu, yeni komşularınız oldu, yeni arkadaşlarınız oldu. Şimdi bu ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Onlardan neler öğrendiniz? Sizin hayatınıza neler kattılar? Bunları düşüneceksiniz. Doğum haritanızda Yay burcu 27 derece ise para konusunda gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Eski para konuları ve yatırım konuları artık geride kalacak. Bunu kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Parayla ilgili kendinizi yenilemek zorundasınız. Sene başından beri iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarındaki işlerinizde disiplinli ve planlı olmanız gerektiğini anladınız. Şimdi bu işlerinizle ilgili eskiden yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunları tamamlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında iş konusunda yeni haberler alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler de başlayacak. İşle ilgili büyük bir başlangıç yapabilirsiniz. İş konusunda hafta başında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Eğitim konularında da başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz. Hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi sonuçlandırabilirsiniz. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla ilgili sonuçları görebilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta sonunda biraz depresif olabilirsiniz. İç dünyanızdaki konuları düşüneceksiniz. Bazı muhakemeler yapacaksınız. Enerjinizi toplayacak konulara odaklanmalısınız. Böylece hafta başına hazırlanacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü trendindeyim. Burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili yenilikler, değişiklikler oldu. Sizin de hayatınızda değişikliklere neden oldu. Bu hafta bu konular artık tamamlanacak ve geride kalacak. Bu hafta aşk hayatınızla ilgili konular daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar almak isteyeceksiniz. Aşk ilişkinizle ilgili duygu mantık karmaşası içinde kalabilirsiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ani kararlar da alabilirsiniz. Zaten Kasım 2021'den beri aşk konusundaki eski fikirleriniz değişmeye başladı. Daha mantıklı düşünmeye başladınız. Duygularınızla değil, mantığınızla karar almaya başladınız. Bu yüzden aşk ilişkinizi sorgulamaya başladınız. Aşk ilişkinizde daha özgür olmaya başladınız. Bu hafta aşk konusunda biraz gergin de olabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünerek daha sakin kalmalısınız, yoksa bitirme kararı alabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Hızlı başlayacak aşk konusunda mantıklı kararlar alabilirsiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yoğun olacaksınız. Onların hayatındaki değişim sizin de hayatınızda değişimlere neden olabilir. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında yeni başlangıçlar olabilir. Bu hafta ikili
İlişkilerde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz, duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Eş veya ortaklık konularında yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıç size hem başarı kazandıracak hem de para kazandıracak. Sanatla ilgili işlerinizde başarılı olacaksınız. Kasım 2021'den beri topluluk önünde, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başladınız. Sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz de artık değişmeye başladı. Artık daha fazla göz önünde olmaya başladınız. Bunu da kabullenmeye başladınız. Umarım başladınız. Şimdi bu konuları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Düşüneceksiniz. Bazı sonuçlar çıkartacaksınız. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda, sahne sanatlarıyla ilgili konularda, finans bölümleriyle ilgili yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Eller, kemikler, dişlerle ilgili sağlık konuları gündemimizde. Bunlarla ilgili daha fazla para harcayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Mars burcu veya Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaksınız. İşlerinizle ilgili konuları toparlamak kolay olacak. İşlerinizle ilgili konuları hızla tamamlamaya çalışacaksınız. Önümüzdeki hafta Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Hayatınızda birçok konuyu toparlayacaksınız. Detaylarını haftaya anlatacağım. Doğum haritanızda 27 derece Oğlak burcu var ise hayatınızı kökten etkileyecek bazı konularla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta buna da hazırlıklı olmalısınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak da düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konularda hafta başında yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında yeni başlangıçlar olacak. Eğitimle ilgili yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Bu hafta eğitim konusunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sınavlarınızda da başarılı olabilirsiniz. Hafta ortasında işinizle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte başlangıçlar yapacaksınız. İşlerinizi hafta ortasında daha kolay toparlayacaksınız. Hafta ortasında işinizle ilgili büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Haftanın son günlerinde sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili, e-ticaret gibi konularda bazı sonuçları alabilirsiniz. Bunlarla ilgili konuları toparlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte arkadaş ortamlarında da bulunabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda yoğundunuz. Onların hayatında değişimler oldu. Bunları kabullenmeye çalıştınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sorgulamaya çalıştınız. Artık bu konular geride kalacak. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde hızlı gelişmeler olacak. Bunları toparlayacaksınız. Bu hafta evinizle, ailenizle ilgilenmeniz konusunda Mars size baskı yapıyor. Bu hafta evle ilgili konular sizi biraz gergin yapabilir. Öncelikle evinizle ilgilenmeniz gerektiğini anlayın. Evinizde daha fazla zaman geçireceğinizi anlayın. Bunlarla ilgili ne yaparsanız size iyi gelir, bunu düşünün.
Mars'a karşı koymayın. Mars'ın gücünü kabullenin. Onunla mücadele etmeyin. Evinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. Ev taşıyabilir, evde tamiratlar yapabilir, evinizde vakit geçirebilirsiniz. Evinizde yemek konuları daha fazla gündeme gelebilir. Evinizde bitkilerle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evle ilgili konuları hızla tamamlayabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizde olacak. Onlarla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizin hayatında değişim olabilir. Bunu da kabullenmeye çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Evliliğinizi, ilişkinizi sorgulayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda ani kararlar alabilirsiniz. Bunların olabileceğini düşünerek sakin olmaya çalışmalısınız. Gayrimenkul alanlarında, yemek sektöründe, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili alanlarda işleriniz varsa bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizi değiştirebilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz, işinizde terfi alabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta aşkta şanslısınız. Aşkta birçok seçenek karşınıza çıkabilir. Bunlar arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizi zorlayabilir, kafanız karışabilir. Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunda olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz işinizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta yeni işe başlamak, iş değiştirmek, terfi almak, iş yeri değiştirmek konuları sürekli gündeminizde olacak. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili evlilik kararı alabilirsiniz ya da ilişkinizle ilgili evliliğinizle ilgili ayrılma kararı da alabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mide ve bağırsaklara dikkat etmelisiniz. Sağlık sektörü, hizmet sektörü, kamu sektörü ile ilgili konularda işleriniz varsa bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız. Doğum haritanızda 17 derece Kova burcu var ise eviniz, eşiniz, ebeveynlerinizle ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Geçen seneden beri Satürn sizi eğitiyor, disiplinli olmak, planlı olmakla ilgili sizi eğitiyor. Siz anlık plan yapan, anlık uygulayan ve anlık işlerinizi düzenleyen birisiniz. Ama Satürn bunu değiştirmenizi söylüyor. Ona karşı koymayın. Plan yapmanız gereken konularda hayaller kurun. Disiplinli olmanız gereken konularda daha dikkatli olun. Böylece hem sizin istediğiniz hem de Satürn'ün istediği gibi olacaktır. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz de Eylül ayında başlayacak. Derslerimize de katılabilirsiniz. Hafta başında borç alacak konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Yeni borç konuları da gündeme gelebilir. Mirasla ilgili haber bekliyorsanız hafta başında yeni haberler alabilirsiniz. Miras konuları sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konular hafta ortasında artık sonuçlanabilir. Hafta ortasında yurt dışı veya şehir dışı seyahatlerine de çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işiniz varsa aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını hafta ortasında artık alabilirsiniz. Eğitimle ilgili hafta boyunca da başarılı olabilirsiniz. Haftanın son gününde işlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. İş konusunda artık geçmişi geçmişte bırakmak zorundasınız. Son aylarda hayatınıza katılan yenilikleri görecek ve bu yeniliklerle devam edeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 4-10 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Aralık 2021'den beri hem ev, aile, ebeveynler ve eşle ilgili konular da sizi biraz gergin yaptı. Hem de iş, kariyer ve eğitim konularında bazı konuları toparlamanıza neden oldu. Bazı farkındalıklarınızın artık daha farkına varmaya başladınız. Özellikle iş, kariyer ve eğitim konularında farklı alanlar, farklı çalışmalar, değişiklikler yapmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Kasım 2021'den beri de iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda büyük değişimlerin içine girmeye başladınız. Zaten anlamıştınız bunu. Şimdi bu değişimleri kabullenip tamamlayabilirsiniz. Son haftalarda para konusunda şanslıydınız. Bu hafta ortasında parayla ilgili beklenmedik güzel bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Hızla gerçekleşecek bu para konusunda aldanma ve aldatılmalara da dikkat etmelisiniz. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ilişkileriniz daha fazla gündeminizde olacak. Onların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Onlarla olan ilişkilerinizi de sorgulayacaksınız. Yeni iş arayanlar, sanatla ilgili, sahnelerle ilgili, çocuklarla ilgili sektörlerde, basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İşiniz varsa iletişim, medya, lojistik, pazarlama ve reklamla ilgili konularda yapacağınız değişiklikler işlerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Bu alanlarda yeni başlangıçlarda yapabilirsiniz. Bu hafta gündemimizde aşk var. Eski aşk ilişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Saplantılı olduğunuz aşk konuları gündeme gelebilir. Bunların artık bittiğini kabullenmelisiniz. Geçen haftaki yeni ayla birlikte artık yeni aşk konuları gündeme gelecek. Enerjinizi buna yönlendirmelisiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili eski konularda gündeme gelebilir. Bu konuda kardeşlerinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili para konuları gündeme gelebilir. Bu hafta evinizle ilgili konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu işlerde güneş gibi parlayacaksınız. Kendinizi göstermek daha kolay olacak. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Geçen seneden beri ruhsal olarak biraz zor bir süreç geçirdiniz. Aslında önümüzdeki sene başına kadar da bu süreç devam edecek. Ama siz bu süreci kendinizi eğitmek, kendinizi yenilemek için kullanırsanız daha iyi olacak. Psikolojiyle, sosyolojiyle, astrolojiyle, felsefeyle ilgilenirseniz, teknolojik alet ve sistemleri kullanmayı öğrenirseniz bu 2 sene büyük başarıları da tamamlayabilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşünmeye başlayacaksınız. Sene başından beri kriz olarak gördüğünüz konuları bir düşünün. Şimdi bu krizleri fırsata çevirmeye başlayın. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimizde Eylül ayında başlayacak. Derslerimize katılabilirsiniz. Hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net kararlar almak isteyeceksiniz. Duygu mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evde tadilatlar yapmak, evinize yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızla tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında banka kredisi, borçlar, hukuksal işlemlerle ilgileneceksiniz. Borç alacak konularında bazı konuları sonuçlandırabilirsiniz. Banka işlemleriyle hafta ortasında da çok yoğun olacaksınız. Haftanın son gününde yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda gündemde sürüncemede kalan bu konuları artık netleştirebilirsiniz.
Hafta sonunda eğitimle ilgili, yurt dışında eğitimle ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta sonunda uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bunlarla ilgili belki de uzun yolculuk yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.